Merhaba. Bugünkü videomuzda antik çağın en büyük filozoflarından Aristoteles ve Platon'un doğaüstü dünya anlayışlarından başlayarak Plotinus'un sudur teorisine uzanan bir düşünce yolculuğuna çıkacağız. Plotinus'un hayatı ve eserlerini ele alırken, onun Aristoteles'in felsefi çıkmazları için sunduğu çözümleri ve sudur teorisinin hem felsefi hem de dini düşünce üzerindeki derin etkilerini inceleyeceğiz. Ayrıca yeni Platonculukta yukarıdan iniş ve yeniden yükseliş kavramlarıyla Tanrı ve akıl arasındaki ilişkiye dair önemli sorulara da cevap arayacağız. Bu derinlikli felsefi konulara hep birlikte dalarak düşüncelerimizin sınırlarını zorlayacağız. Hazırsanız başlayalım. Aristoteles, Platon'un idealar dünyası gibi doğaüstü bir varlık aleminin varlığını kabul etmeyip, bunun yerine duyusal dünyada var olan şeylerin incelenmesi gerektiğini savunur. Platon'un dualizmi, yani maddi dünya ile manevi dünya arasındaki köklü ayrımı Aristoteles'e göre doğal dünyanın işleyişini açıklamada yetersiz kalır. Bu nedenle Aristoteles, madde ve form olarak adlandırdığı iki temel ilke üzerinden bir ontoloji geliştirir. Madde potansiyellik ilkesini temsil ederken form gerçekleşme ilkesini temsil eder. Bu ikilinin birleşimiyle her varlık kendine özgü bir biçim kazanır. Aristoteles'in madde ve form teorisi yalnızca doğal dünyayı açıklamaya yönelik kalmaz, aynı zamanda insan ve Tanrı arasındaki ilişkiyi de açıklamaya çalışır. İnsan, madde ve form birleşiminden oluşan bir varlık olarak görülürken, Tanrı ise saf form olarak kabul edilir. Bu yaklaşım, insanın hem maddi hem de manevi bir varlık olduğunu öne sürerek, insanın evrenle ve Tanrı ile olan bağını mantıksal bir çerçeveye oturtmaya çalışır. Ancak Aristoteles'in bu teorisi bazı boşluklar barındırır. Örneğin, Tanrı'nın saf form olarak tanımlanması, onun varlığını nasıl açıklayacağımız sorusunu gündeme getirir. Eğer Tanrı maddeden bağımsız bir form ise, onun varlığı nasıl mümkün olabilir? Ayrıca, hareket ve değişim gibi doğal süreçlerin nasıl başladığı ve sürdüğü sorusu da Aristoteles'in felsefesinde tam olarak çözülememiş bir meseledir. Eğer her şeyin bir nedeni varsa, o halde ilk neden olan Tanrı'nın kendisi nasıl var olmuştur? Kendinde var olmayan bir varlık, diğer varlıkları nasıl meydana getirir? Bu gibi sorular, Aristoteles sisteminde bazı mantıksal çelişkiler ve rasyonel tutarsızlıklar yaratır. Plotinus'un sudur teorisi bu soruna farklı bir çözüm önerir. Ona göre varlık tek bir kaynaktan yani birden taşar, sudur eder. Bu bir, tüm varlıkların kaynağı, ilk nedeni ve en mükemmel olanıdır. Yeni Platonculuğun kurucusu Plotinus kimdir? Plotinus, milattan sonra 205-270 yılları arasında, antik dönemde yaşamış ve yeni Platonculuk adıyla anılan felsefi ekolün kurucusu olarak kabul edilen önemli bir filozoftur. Platon'un felsefesinden derinlemesine etkilenen Plotinus, bu felsefeyi kendi özgün yorumuyla yeniden şekillendirmiş ve Batı felsefesi üzerinde önemli bir etki yaratmıştır. Plotinus hakkında kesin bilgiler oldukça sınırlıdır. Mısır'da doğduğu ve uzun yıllar İskenderiye'de yaşadığı bilinmektedir. Hocası Ammonius Sakkas üzerinde önemli etkiye sahiptir. Plotinus daha çok iç dünyasına dönük, mütevazı ve sade bir yaşam sürmüştür. Felsefeye olan derin bağlılığı nedeniyle maddi dünyadan uzak durmuş ve felsefi çalışmalarına odaklanmıştır. Plotinus'un en önemli eseri, öğrencisi Porfirios tarafından derlenen Enneatlar adlı çalışmadır. Bu eser, Plotinus'un felsefi görüşlerini kapsamlı bir şekilde sunar. Plotinus'un yazdığı Enneatlar 6 kitaptan oluşur. Her biri 9 bölümden oluştuğu için bu esere Enneatlar, dokuzluklar adı verilmiştir. Bu konular arasında varlık, birlik, ruh, tanrı, güzellik ve kötülük gibi temel felsefi sorular yer alır. Plotinus'a göre tüm varlıkların kökeninde tek bir ilke olan bir yer alır. Bir, tüm varlıkların kaynağı ve amacıdır. Varlıkların birden taşması süreci Plotinus'un felsefesinin merkezinde yer alır. Birden sırasıyla akıl ve ruh sudur eder. Maddi alem ise en son sudur eden ve en uzak olanıdır. İnsan hem maddi hem de manevi bir varlıktır. İnsanın amacı ruhunu arındırarak bire yaklaşmaktır. Güzellik, bire yakınlıktan kaynaklanan bir özelliktir. Kötülük ise varlıkların birden uzaklaşması sonucu ortaya çıkar. Plotinus'un felsefesi,
özellikle Orta Çağ'da İslam ve Hristiyan dünyasında büyük ilgi görmüştür. İslam filozofları İbn Sina ve İbn Arabi, Plotinus'un fikirlerinden etkilenerek kendi felsefi sistemlerini geliştirmişlerdir. Hristiyan dünyasında da Plotinus'un düşünceleri özellikle Augustinus gibi teologlar tarafından benimsenmiştir. Yeni Platonculuk, Orta Çağ'da felsefe, teoloji ve mistisizm alanlarında önemli bir rol oynamıştır. Plotinus, Platon'un felsefesini yeniden yorumlayarak Batı felsefesine önemli katkılarda bulunmuştur. Varlık birliği, sudur ve insanın ruhani yükselişi gibi konulardaki derinlemesine incelemeleri, felsefe ve din tarihinde önemli bir yer edinmiştir. Sudur ve eklampsi kavramları, kozmolojik ve ontolojik bir bakış açısı sunarak, Tanrı, evren ve insan arasındaki ilişkiyi derinlemesine incelemeyi mümkün kılar. Sudur, kelimenin tam anlamıyla taşma veya çıktığı yer anlamına gelir ve bu kavram, varlığın kaynağının ve evrenin oluşumunun temelini oluşturur. Eklampsi ise bu taşma sürecinde ortaya çıkan farklılıkların ve çokluğun bir sonucu olarak görülebilir. Sudur teorisi, Tanrı'yı tüm varlıkların kaynağı ve ilk sebebi olarak kabul eder. Bu bakış açısı, birden bir çıkar ilkesine dayanır ve evrenin temelde birlikten çokluğa doğru bir devinim olduğunu ifade eder. Plotinus, sudur teorisini iki temel düzlemde ele alır. Yüce alem ve maddi alem. Yüce alem, Tanrı'ya en yakın olan ve akıl ile ruhun yer aldığı saf ve mükemmel bir alemdir. Bu alemde varlıklar, birlik ve mükemmellik içindedirler. Maddi alem ise maddi dünyayı ve içindeki değişimi, çokluğu ve eksikliği temsil eder. Bu alem, yüce alemden sudur eden bir yansıma olarak görülür. Sudur teorisi felsefe ve din tarihinde birçok farklı yorum ve gelişmeye konu olmuştur. Bu teori hem evrenin kökeni ve yapısı hem de varlığın doğası alanlarında önemli bir yere sahiptir. Sudur, varlıkların birbiriyle olan ilişkilerini, evrenin düzenini ve insanın yerini anlamaya çalışan düşünürler için temel bir kavram olmuştur. Bu sudur süreci bir iniş metaforuyla açıklanabilir. Ruh, maddi dünyaya iniş yaparken bir takım kısıtlamalara ve eksikliklere maruz kalır. Ancak insan ruhunun asıl amacı bu inişten yükselerek kaynağı olan bire yeniden dönmektir. Bu yükseliş süreci felsefi bir arınma ve aydınlanma yoluyla gerçekleşir. Bu sayede ruh, maddi bağlarından kurtulur ve tekrar akıl ve bir ile birleşir. Tanrı tüm varlıkların sebeplerin sebebidir. O, varlıkları yaratırken bir tür taşma veya yaratma eyleminde bulunur. Bütün varlıkların hareketi ve varlığı onun iradesine bağlıdır. Bu nedenle tüm varlıklar kaynağı olan Tanrı'ya doğru bir yönelim içindedir. Plotinus'un sudur teorisi, evrenin oluşumu ve insanın amacı hakkında derinlemesine bir açıklama sunar. Bütün şeylerin hareketinin kaynağı O'dur ve O'na doğru hareket ederler. Yeni Platonculukta Tanrı, tüm varlıklardan tamamen ayrı bir varlık olarak görülür. Bu nedenle, onun evrene müdahale etmesi veya bir iradeyle varlıkları yaratması gibi bir durum söz konusu değildir. Tanrı, varlıkların kaynağıdır ancak onlarla doğrudan etkileşim içinde değildir. Sudur sürecinde iradenin olmaması, Tanrı'nın hareketsiz ve değişmez olduğu anlamına gelir. Bu durum, klasik felsefede sıklıkla tartışılan özgür irade sorunsalını da beraberinde getirir. Eğer tüm olaylar önceden belirlenmişse, insanın özgür iradesi nasıl açıklanabilir? Sudur, en mükemmel olandan daha az mükemmel olana doğru bir harekettir. Sudur, durağan bir durum değil, sürekli devam eden bir süreçtir. Varlıklar sürekli olarak kaynağına dönme eğilimindedirler ve bu süreçte sürekli bir değişim ve dönüşüm yaşanır. Bu teori, felsefe tarihinde çokça tartışılmış, hem desteklenmiş hem de eleştirilmiştir. Şimdi gelin bu eleştirilere birlikte bakalım. Sudur teorisine göre Tanrı'nın bir iradesi yoktur. Evren birden zorunlu olarak kendiliğinden oluşmuştur. Fakat bu görüş birçok din felsefesine ters düşüyor. Örneğin Hristiyanlık ve İslam gibi dinlerde Tanrı'nın evreni iradesiyle yarattığına inanılır. Bu nedenle sudur teorisi bu dinlerle çelişki halindedir. Peki evren nasıl ortaya çıktı? Sudur teorisi bu soruya net bir cevap veremiyor. Teoriye göre bir sonsuzdan beri vardır ve evren de birden kendiliğinden oluşmuştur. Fakat bu açıklama evrenin başlangıcı hakkında düşünen birçok filozofu tatmin etmemiştir.
Özellikle modern kozmolojinin gelişmesiyle büyük patlama gibi teoriler evrenin başlangıcını daha güçlü bir şekilde açıklamaya başlamıştır. Sudur teorisinde her şey önceden belirlenmiştir. Peki, bu durumda insanın özgür iradesi nerede kalır? Bu soruya da tatmin edici bir cevap verilemiyor. Özgürlüğe önem veren varoluşçuluk gibi felsefi akımlar, sudur teorisini bu nedenle eleştirmişlerdir. Sudur teorisi madde ve ruhun ilişkisini de tam olarak açıklayamamaktadır. Maddi dünya nasıl ortaya çıktı? Ruh, maddeyle nasıl bir ilişki içinde? Bu sorular teori tarafından tam olarak yanıtlanamamıştır. Maddeci felsefe ve doğa bilimleri ise bu konuda farklı görüşler sunmuşlardır. Son olarak sudur teorisinin bazı mantıksal tutarsızlıklar içerdiği iddiası da mevcuttur. Birin nitelikleri varlıkların hiyerarşisi gibi konularda çelişkiler olduğu öne sürülmüştür. Mantıkçılar ve formalistler teorinin tutarlı bir sistem oluşturmadığını savunuyorlar. Bu teoriyi ortaya çıktığı dönemin felsefi ve dini düşünceleriyle birlikte değerlendirmek önemlidir. Modern felsefe ve bilim ışığında ise önemli eksiklikleri göze çarpmaktadır.